Bu gördüğümüz yer Mısır. Gerçekten şaşıracaksınız. Vize parası ödemiyorsunuz. İnsan neden burada yaşar, değil mi? Sonuna kadar şöyle bir ilmik bütün önerilerimi, notlarımı alın. Şarm El Şeyh hakkında her şeyi biliyor olacaksınız. Burada zamanında $50 mıydı maaş aylık? Aynen. Yapma ya. Türkiye. Sadece 2 saat 40 dakika uçarak bir anda yazı yaşayabileceğimiz bir yer burası. Bir daha Şarm El Şeyh'e gelir miyim? Kesinlikle gelirim. Is it spinach? Gözleme? Yes. Gözleme, right? Yes. Vallahi var. Yani orada yaşamak varken bak su var, sulak arazi. Neden burada suyun olmadığı bir yerde yaşıyorlar? Savaş döneminden kalma. 60'larda. Aynen. Bütün yerler bakın böyle arkadaşlar. Abi ne ilginç yerler. Şuraya bak ya. Ben çok beğendim. Buraların diğer yüzünü görmenizi öneririm. O zaman sizlere iyi seyirler. Bana da şahane bir Şarm El Şeyh gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Mısır ayağına ve bu sefer Şarm El Şeyh kentine hoş geldiniz. Hatırlarsınız önceki bölümlerde Anakaradan başlayan yolculuğumuzda Kahire'den Luxor'a kadar gittim. Burada da demiştim ki size Hurghada'ya gidip dinleneceğim ama asıl gideceğim yer Türklerin son yıllarda sıkça tercih ettiği ve vizesiz olduğu için en çok Türk'ü ağırladığı Şarm El Şeyh kenti demiştim. Buraya Hurghada'dan bazı günler böyle direkt uçuş oluyordu. Gittim bunu bir şekilde yakaladım, denk getirdim bu tatil planımı yaparken ve 25-30 dakikada uçakla buraya geldik. Şehre gelirken hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çorak arazilerin, çöllerin üstünden geçiyorsunuz ama harika deniz ve resif manzaralarını da görüyorsunuz. Bununla beraber şu ana kadarki izlenim burası Mısır gibi değil. Yani biz önce gördüğümüz yer Mısır'sa bu gördüğümüz yer Mısır 21. yüzyıl edition'ı olmuş gibi. Yani gerçekten şaşıracaksınız. Ve bu videomu da izledikten sonra sonuna kadar şöyle bir ilmik bütün önerilerimi, notlarımı alın. Şarm El Şeyh hakkında her şeyi biliyor olacaksınız neredeyse ve gezi planı yaparken hiç zorlanmayacaksınız. O zaman sizlere iyi seyirler. Bana da şahane bir Şarm El Şeyh gezisi olsun. Önce kaldığım yerden başlayayım. Burası Şarm'daki Rixos Ramadis yeni açıldı. Bir de Seagate var, o en ünlüsü. Ona çok yakın, havalimanına yakın bir konumda. Şöyle evler yapmışlar. 2 katlı, 3 katlı. Böyle de hepsi neredeyse havuz manzarasını görüyor ve son yıllarda gördüğüm en büyük havuzlardan bir tanesi burasıydı. Biz şu an kışı yaşıyoruz. Bakın kışın insanlar burada yüzüyor. Sadece 2 saat 40 dakika uçarak bir anda yazı yaşayabileceğimiz bir yer burası. Antalya bile şu an serindir ama burada insanlar yüzebiliyor. Tabii aşağı indiğimiz için. Burada 2 tane de çok büyük havuz var. Şimdi onları göstermeyeceğim tek tek size ama oteli çok beğendim. Yepyeni ve fiyatları o kadar uygun ki. Yani girin bakın, açıklamaya da bırakırım bağlantısını. Türkiye'dekiyle kıyasladığınızda ultra her şey dahil bu fiyata bulabiliyor muyuz diyeceksiniz. Ben şok oldum. Zaten tecrübe ettikçe de anlatacağım size. Çok açım. Bir kahvaltı yapmam lazım. 10.30'da çünkü bir tur aldım. Bizi çöllere götürecek safari yapacağız. Önce bir çölden başlayalım, sonra deniz kısmına geçeriz. Bakın mesela bu restoranlardan bir tanesi. Hani en azından gelirseniz ne göreceğinizi göstermek istiyorum. Çünkü oteller çok zengin. İçerisi şehir gibi. Yeme içme anlamından asla aç kalmazsınız. Hurghada'da gösterdiğim gibi burada da görün. En azından kahvaltısını tecrübe edersiniz. Abi şuraya bakın. Kahvaltı alanına bakın. Şurada ballarla başlıyorsunuz. Reçeller, meyveler, şurada tatlılar. Ama biz Türklerin ilk aradığı şeyi göstereyim size. Burada peynirler var. Gayet yenebilir. Şurada bakın bir zeytin standı yapmışlar. Şu şekilde yeşil zeytin de var. Şöyle parçalanmış siyah zeytin de var. Hiç aç kalmazsınız. Şuradan bak al mesela. Şöyle bir tost sandviç yaptırıp da doyabiliyorsunuz. Hello Abdurrahman, good morning. Çalışanlar o kadar güler yüzlü ki insanların enerjisi size geçiyor. Oteldeki ekip harika. Yemin ederim gözleme yapıyor. Bir dakika. Vallahi bildiğin ıspanaklı gözleme yapıyor adam. Değil mi? Is it spinach? Gözleme? Yes. Gözleme, right? Yes. Vallahi var. Yani yurt dışında gözleme yapan bir oteli ilk defa görüyorum. Bizim usul gözleme. Şimdi ben de kendime bir tabak yapayım.
Burada peynirler, salatalar ne ararsanız var. İmkansız aç kalmak. Zaten otelin içerisinde 8-10 tane de farklı restoran var. A la carte restoran. Onlara rezervasyon yaptırdığınızda akşamları İtalyan, Japon, mangal restoranları hepsinde karnınızı çok iyi doyurabiliyorsunuz. Ben size onları da zaten rezervasyonlarımı yaptım. Böyle deneyimledikçe anlatacağım. Dün güzel bir restorana gitmiştik. Deniz Mahsulü restoranıydı. Orada mesela 5-6 çeşit yemek yedik. Karidesinden, balığından ne ararsanız vardı. Çok da güzeldi. Önce bir karnımı doyurup enerjiyi alayım. Sonra devam. Vallahi bir şekilde bir tabak yaptım kendime. Bak şöyle somondur, baldır, peynirdir. Bir şeylerim var. Ekmekle gözleme. Afiyet olsun. Güne güzel başlıyoruz. Otel çok büyük. İçerisinde böyle kahve istasyonları var. İçeride kahvemi içemedim kahvaltı yaparken çünkü yolda içmelik bir kahve alacağım. Gelin bakalım. Good morning. Can I have a coffee americano and can you add some milk in it and one latte? Thank you. Abi otel o kadar büyük ki içeride bir dünya böyle shuttle var. Onlarla gidebiliyorsunuz. Buradan mesela ana girişe gideceğiz. Hello, how are you? I'm sober. Abi şurada mesela dün akşam etkinlik vardı. Sahne sanatları yapıyorlar. Her yer Rus. O kadar çok Rus var ki. Burası kortların olduğu yer, gelip burada tenisinizi oynayabiliyorsunuz. 7/24. Bak aşağıda kocaman bir havuz vardı ya, yukarıda da ayrı bir havuz var. Şuna baksanıza. Daha çok burası aile mekanı gibi. Dikkatimi çekti. Bunu niye söylüyorum? Bazen böyle çiftler gelip kafa dinlemek isteyebilir. Hani aile otellerinde çocuklar da çok oluyor, gürültü olabiliyor, aklınızda bulunsun. Ben Mısır'ın çok güzel bir kartını hazırladım Sezer'le beraber. Beni de gezdirin.com'da bu kartı bir alıp inceleyebilirsiniz. Şimdi burada belli bir yere kadar özetleyebiliyorum ama asıl orada gezi rehberi şeklinde böyle gün gün, şehir şehir ne yapacağınızı anlattım. Eğer Mısır'a gelecekseniz bu kartımızı almadan bence plan yapmayın. Aynı zamanda sadece Mısır için değil, Phuket, Bali, Dubai, Amsterdam, Paris gibi kentlerin de kartları olacak. Çünkü videolarda gezi rehberi bir yere kadar tıkanabiliyor. O yüzden hem desteklerinizi beklerim hem de beni de gezdirin.com'da hazırladığımız bu kartlar emin olun birçoğunuzun çok fazla işinize yarayacak. Onun da bağlantısını da açıklamaya bırakacağım. Oradan bir bakarsınız. Şimdi araba geldi. Otelden çıkarken bile odanızı, isminizi, soy isminizi, her şeyi yazıyorlar. Çok bu nasıl bir güvenlik ya Mustafa? Bunu hiç görmemiştim var ya. Nereye gidiyorsun diye soruyor. Hangi şirket götürüyor seni diyor. Aman bir şey olur turiste diye. Güvenlik had safhada, otelden çıktık bakalım. Şimdi çöllere gidiyoruz. Şimdi çölün içerisine girmiş bulunmaktayız abi. Aşağısı bakın bir anda denizken ilerliyorsunuz. 10 dakika sonra çöl başlıyor. Sina Çölü'nün girişi burası. Buranın yolun kenarından geçerken bir şey dikkatimi çekti böyle. Her yerde sınır yapmışlar duvarlardan. Burayı korumak içinmiş. Burayı korumak içinmiş. Niye söylüyorum bunu? Çünkü buradan yukarılara doğru baktığınız zaman sınırlarda ne var? İsrail var mesela. Ürdün var. İşte karşımızda Suudi Arabistan var. Burayı demiştim ya, Sina Yarımadası çok değerli Mısır için. Çünkü bütün turizmi buraya toplamaya çalışıyorlar. Yukarıda bambaşka hayat var ama burayı resmen duvarlarla ayırmışlar. Buraya girerken bile vize parası ödemiyorsunuz. Hani bir ülkenin bir yerine giderseniz nasıl diğer şehrine geçerken bir ayrım olsun ki diye düşünüyorsunuz ya. İşte bu duvarlar onun kanıtı niteliğinde. Geldiğinizde ilk yapmanız gereken şey çöl demişlerdi. Şimdi biz de hoş bulduk abi. Böyle bir yere geldik. Çöl safarisi yapacağız. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyi valla ben de. Özbek. Memnun oldum abi. Şimdi tozdan korunmak için puşiler verdiler. Biraz sonra ortalık 56 olacak. Mahatma Ece, tur başladı. Çöllere gidiyoruz hadi. Abi bakın nerelere geldik. Dağların başladığı yerdeyiz. Her yer çöl oldu. Köyler varmış bak, insanlar buralarda yaşıyor. Bu bizim rehber abi. Böyle bir yere geldik. Dağların başladığı yerdeyiz. Güneş fena yakmaya başladı. Toz toprak gidiyoruz.
Burası Sina Çölü. Size videonun başında bahsetmiştim ya. Kuzeye kadar gittiğinizde Akdeniz, işte hemen sınır komşusu İsrail ve bütün yerler bakın böyle arkadaşlar. Hiçbir ağaç neredeyse yok, belli yerlerde tek tük var ve tepelerinde hiçbir bitki örtüsü görmüyorsunuz. Tamamen çölün ortasındayız. Bu kayaç yapılarının daha renklisini, pembe, kırmızı böyle tonlarını dünyada bence görebileceğiniz en iyi yer olan Ürdün'de görebilirsiniz. Petra ve Vadi Rum gezisi yapmamışsanız o geziyi de öneririm size. O da Orta Doğu'da, bu coğrafyada bulunan güzel bir ülkedir ve Türkiye pek de Ürdün'ü bilmiyor. Aklınızda bulunsun. Araçlarımızı park ettik. Şöyle ağacın altına. Şuralarda dolaşıyor abi. Bir şeyler arıyormuş. Ne aradığını bilmiyorum. Ne ararsın ki burada? Su mu arıyorsun abi? Hiçbir şey yok. Ama keyifli. Görmediğiniz bir dağ şekli. Buralar çöl havası. Hani gelmişken burada çölü yaşayıp sahilde de deniz keyfi yapabilirsiniz. Ben şu ana kadar keyif alıyorum. Bunlara bakar mısınız? Savaş döneminden kalma. Abi bunlar burada İsrail zamanında 60'larda. Aynen 60'lardaki askeriyenin savunmalarının olduğu yerlerde. Ha. Eski zamanların mermileri hep buralarda var işte, buluyorlar. Eski buralara da bakabilirsiniz. Burası neymiş? Karargah gibi miymiş? Askeriyenin normal Üstü. bulunduğu yerler, aynen. Baksanıza. Buralar önceden aslında İsrail zamanında, almış değil mi? Yani çok eski zamanlardaki 50 sene İsrail önce. Savaşı'ndaki kalıntılar. Şöyle bir Aman. hikayesi var buranın. İsrail buraları alıyor. Hatta Şarm şehri o zaman gelişmeye başlıyor turizmle. Sonra bir anlaşma yapılıyor 1969'da Amerika'nın da araya girmesiyle beraber ve burası Mısırlılara geçiyor. İşte o savaş dönemindeki kalıntıları, izleri hala burada görebiliyorsunuz. Mustafa da bize gösterdi. Bir dünya bakın. Bunlar 1960'ların mermileri. Kullanılmamış mı? Her an patlayabilir mi yani? Yok. Şöyle yollardan bakın, isterseniz devam edebiliyorsunuz. Akdeniz'e kadar bu dağların içerisinden gidebilirsiniz isterseniz. Aa bak şimdi bu pushiyi nasıl bağlıyor göstersin. Bizim doğudaki kardeşlerimiz zaten biliyordur. Burada da güneşten korumak ve toz toprak ağzınıza yüzünüze girmesin diye yapıyorlar. Bu yolculuğu yapacaksanız güneş gözlüğünüzü kesinlikle yanınıza alın. Anam kafam patladı. Ağzını da kapatıyor. Tabii nefes almak biraz zor ama toprak giriyor sonuçta. Okay. Hazırız. Aşk, töre, cinayet. Bomboş bir arazideyiz. Etrafımız dağlarla çevrili. Bir eko testi yapalım. Hadi Deniz. Davay. Deniz! Nasıl yankı yapıyor ya? Abi savaş döneminde düşünsene buradaki mermilerin yankılarını. Zaten bu kadar boşken bir tek sizin sesinizde bu yankıyı hissediyorsunuz. Bir de çatışmaların olduğu anları düşün. Her yerde mermiler gördük. Bak çocuk topluyor ya. Bakar mısın? Şuna bak. İşte İsrail Mısır Savaşı'ndan hala arda kalan izler. 60 sene önceki savaşın patlamamış mermileri, iyi ki de patlamamış. Son bir de biz test yapalım. Aşk, intikam, töre, cinayet. Deniz! Oo çok iyi yankı yapıyor. Deniz! Güzel. Testi geçti. Teşekkürler. Hadi devam. İnsan neden burada yaşar, değil mi? Baksana, burada yaşıyorlar. Ve yine çöp. Bak köye geldik bildiğin. Şurada bak sağda evin bacası var mesela. Isınmak için muhtemelen belki de içeride ateş yakıyorlar. Akşamları soğuk oluyor ya. Abi ne ilginç yerler. Şuraya bak ya. Aşağıda kaç bin dolarlık otelde kalıyorsun. 10 dakika sonra hayat bu. Ciao. Italia. Türkiye. Bir şey göstereceğim. Şurada bile polis var abi. Şurada arkamızda değil. Burada niye polis olur ya? Niye? Ve insanlar neden burada yaşar? Aklım almıyor. Bakar mısın ya? Resmen hani derme çatma diyemiyorum. Kerpiç bile değil. Böyle yerlerde yaşıyor evler bunlar. Ve burada akşam da kalıyorlarmış ya. Burada su yok, su. Neden diye insan düşünmeden edemiyor.
Nasıl bugün cuma olduğu için cumaya gittiler ama bu nerede? Camileri? Merkezde mi? Abi onların orada bir yerleri var. Orada kılıyorlar. Ha. Ondan sonra buraya develer gelecek. Oradan sonra develer. Ya şeyi sorar mısın? Neden burada yaşıyorlar? Yani orada yaşamak varken bak su var, sulak arazi. Neden burada suyun olmadığı bir yerde yaşıyorlar? Develer zaten buradaki işleri onların deve olduğu için He. çölde yaşıyorlar. Bakın develerin alanları da orada. Ha, develerden dolayı. Birazdan. Bunlar kendileri burada yaşamayı seçiyorlar. Bedevi hayatı yani. Bedevilik çölde yaşıyorlar. Çölde işleri. Bunu Mesela tercih ediyor. motorlar, bedevi çadırları sadece onlara ait. Böyle daha mı mutlular? Yani. Sen şey demiştin. Burada zamanında 50 dolar mıydı maaş? Aylık. Aynen. Yapma Abi ya. 50 dolar, 100 dolar, 150 dolarlara şu an çıktı. Yapma Yeni. ya. Demek ki yanlış anlatmamışım ben. Birçok bu konuda bilgi vermiştim videolarda. Hep de şaşırıyordum. Doğruydu. Mustafa da sağ olsun bana hak verdi. Mustafa 10 yıldır burada yaşıyormuş. Arapça da biliyor. Beraber geziyoruz kardeşimle. Şimdi burası onların yaşadıkları yerlerden bir tanesi. Turizme Mesela açmışlar. Bu alanları bu bölgede sadece bedeviler çalıştırıyor. Yani hiçbir şahıs yapmıyor bunu. Dışarıdan hiç kimse yapamıyor. Sadece bedevilerin alanları. Burada mesela onların yaşam alanları. Arkada develerinin olduğu yerler. Burada mesela böyle şovlar yapıyorlar. Nargile tarzı. Burada şov alanları var mesela. Ha, buna istesek akşam şovlu olanı seçebilirdik. Şovlu olan mesela saat 3.30-4'te başlıyor. Burada çay içiliyor. Buradan sonra mesela develerden sonra şova geçiliyor. Yılan şov, kobra şov, dansöz, oyrantel, tannora diye bunların şovları var. Ha, biliyorum onu da. Ateş şovları var. Ondan sonra bu Africano diye bir dansları var. İsterseniz onu öğleden sonra turlarda alabiliyordunuz ama ben onu tercih etmedim. Çünkü akşam ben Şarm'ın merkezinde Old Town'u görmek istiyorum. Sebebini göreceksiniz videonun sonuna kadar izlediğinizde. Bazı detaylar var bilmeniz gereken. Program yaparken siz benim önerilerime dikkate alın. Ona göre plan yapın. Şimdi şu abi geldi. Peşine düştük, gidiyoruz. Şöyle bir yerde oturacağız. Kaçak çay dediğiniz çay bu. He. Bu karanfil ve şeker ve çay. La Habib. Bu çay, karanfil ve şeker koyuyorlar, bunu demliyorlar közde. Çok güzel ama. Bedevi çayı diye geçiyor. Bayıldım. Bedevi çayı olarak burada ikram ediliyor. Bunlar biraz da şekeri sever. Evet ya. Her şeyde fazla şeker vardır. Bunlarda mesela derler Arapçada ziyade. Ziyade. Bizde de Türkçede de ziyade var ama bunlarda ziyade mesela şekerli demek. Mazbut orta demek. Ziyade şekerli demek. Bunlar her şeyde ziyade der. Kahvesi, çayı. Havada bile ziyade şeker var. Burada aynen. Şekeri fazla severler. Hatta şekeri o kadar çok tüketiyorlarmış ki üretimden çok tüketim varmış, ithal ediyorlarmış. Tabii burada çok yani düşün, çay içtin, sen yorumunu yap. 3 şeker var resmen içinde. Ama Bu karanfil direkt kokusu bunlar güzel. çayın içine şeker atıyorlar yani düşün. Şekerle çayı demliyorlar. Çayı içtik, dinlendik. Şimdi araçları buraya park ettik develerle. Buradan sonra katırlarla devam. Deve turuyla şöyle bir köyleri gezeceğiz. Orada mı yaşıyormuş? Evet. O tahta evde ha? Evet. Vay anasını ya. Bakın develer de orada. Allah, korktum. Böyle binebilirsin. Doğrusa. Develerle devam. Bu deve biraz sinirli gibi ama. Bak aşağısı deniz, görüyor musunuz? Şarm'ın kıyı bölgesi. Biz artık dağların olduğu yere gelmiştik ya. Bu kadar yakın iç içe hayat. Allah'ım sen nereden öğrendin yavaş yavaş Hasan Şaş'ı? O da aynısını söylüyor. Bunu kim öğretti abi? Biz böyle bir şey yok bizde. Kanka bu yavaş yavaş Hasan Şaş'ı nereden öğrenmişler ya? Akşam anlatsana bize. Olur mu? Yani artık Türkiye'den çok onu duyduk. Abi şöyle bir turlayıp geliyorsunuz. Bak şuralarda yaşıyorlar. Evlerini istesem size gösteririm ama göstermek istemiyorum. Rahatsız etmek istemiyorum. Bak şu çocuğu görüyor musunuz? Sağdaki ayağında hiçbir şey yok. Hiçbir şeyleri yok. Aynı kıyafette yaşayıp aynı kıyafette yatıp aynı kıyafette uyanıyorlar. Para da kazanıyorlar. Orada bak turizm kenti de var. Her şey var. Bir yaşam tercihleri olmuş artık bu insanların. Zor. Gerçekten zor. Valla böyle 2 saat, 2,5 saat geziyorsunuz. Vadiyi anlıyorsunuz. Sonra merkeze doğru dönüyorsunuz. Çok güzeldi. Ben çok beğendim.
Yani keyif alarak buraların diğer yüzünü görmenizi öneririm. Evet, kirden pastan arınmış bir şekilde bakın Şarm'ın yollarına bakın. Merkeze gidiyoruz şimdi, Eskişehir merkezine. 5 gidiş 5 geliş yollardan resmen bambaşka bir ülkeye geldiğinizi hissediyorsunuz. Şimdi yolda giderken size bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Burası 2005 ve 2015 yılları arasında terör saldırılarıyla çok canı yanmış bir coğrafya. O yüzden bu Sinay Yarımadası'nda çok ciddi bir güvenlik koruması yapıyorlar. Bugün tamamen arındırıldığını söyleyebiliyorlar. Her yerde X-ray'ler var. Yani otelden gördüğünüz çıkarken bile arabanın plakasından, kaldığınız odadan ve gideceğiniz yere kadar soruyorlar. Öyle bir sıkı denetim var. Günümüzde de en çok insanların tercih ettiği yerlerin başında böyle akşam Old Town merkezinde gezmek. Otelde takılıyorsunuz, etkinliklere gidiyorsunuz, akşam da çarşıları geziyorsunuz. Biz de şimdi Mustafa kardeşimle böyle güzel bir akşamüstü arabamıza bindik. Manzaraları izleyerek Old Town'a gidiyoruz. Bak şöyle sağımıza güneşi aldık. Bu eski Old Town, eski şehir merkezine geldik. Böyle yine çölün sağında solunda izlerini taşıyarak içinden geçiyorsunuz bakın. Dışarıda hiçbir şey yoktu. Bir çevre yolundan geliyorsunuz. Etrafta görecek de zaten bir şey yok. İşte Şarm El Şeyh'in de en ünlü yeri de zaten buralar. Sisi çok yaşa. Her yerde o. Hadi bakalım sıkıyorsa olmasın fotoğrafları değil mi? Her yerde Sisi'yi görüyorsun. Burada bütün ülke ordu tarafından yönetiliyor. Demokrasi var da olduğu kadar olmadığı kader misali. Polis, asker seçimlerde Sisi'ye oy vermek zorunda. Başta kim varsa. Diğerleri de Sisi'ye vermek zorunda. Kaçta kazandı en son seçim Sisi burada? Üst, bayağı üst değil mi? O yüzden buraya geldiğinizde göreceğiniz en çok fotoğraf onun fotoğrafları olacak. Ama demokrasi var. Haberiniz olsun. Şimdi burada bir kafe var. Bu arada biz öğlen otelde geldiğimizde yemeği yedik ama çekmedim. Ne ararsanız var. Standart her şey dahil açık mutfak olan bir otel. Karnınız tıka basa doyuyor. Akşamüstüyü bekledik çünkü bu çarşıların olduğu yerlerde hayat akşam başlıyor. Gündüz insanlar etkinliklere gidiyor. Yani dükkanlar açık falan ama renkli değil. O yüzden akşam gelmek gerekiyor. Burada da çok ünlü bir kafe var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Gelmeyenlerin dövüldüğü yer. Tabiri caizse Farşa Kafe'ye gidiyorum şimdi. Instagram'da falan da birçok kez böyle karşıma çıkmıştı ve iyi pazarlamışlar. Normalde bu gördüğünüz böyle belki 100-150 metre boyunca sıra oluyor burada. Ama buranın şimdi düşük sezonunda geldiğimiz için o sırayı çekmiyoruz Allah'tan. Ve sonunda sıra geldi. Artık girebiliriz. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Delikler var mı? Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.